Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün beklenen videomuzu yapacağız. Sizin de çok istediğiniz Tofaş için ayak altı ışıklandırma. Bu benim araba değil arkadaşlar. Bu benim bir arkadaşın arabası. Yeni aldı. Ona yapacağım. Yalnız bunun burada cebi yok. Ona cep aldık. Bu cebi de takacağım buraya. Arkadaşlar şöyle. Sonra hem bu cebin altına hem de şuraya, yani şuraya pardon. Sonra şoför tarafına aydınlatma yapacağım arkadaşlar. Demin videonun başında ayarlamıştım sizlerle beraber. LED'leri arkadaşlar sadece kablodan lehimledik hazır olması için. Bir de düğme yaptık. Böyle tuş. 2,5-3 lira bir şey. Bunlar hazırda duracak. Elektriği çakmaktan alacağım. Bunu da anlatacağım yaparken. İlk olarak şunu takayım arkadaşlar. Arkadaşlar taktım. Şuradan bir vida. Tam öpmüyor arkadaşlar burayı. Buradan sunta vidasıyla şuraya uzunca attım, biraz kastırdım, bıraktım. Sonra şu alttaki tırnak kırıldı. Şurada bir tırnağı var arkadaşlar. Şurayı düşmemesi için engelliyor. Onun için şuraya bir somun vida yaptım. Sigorta taplasının kulağına. Bir de şurada var bir tane vidası. Onu arkadaşlar şurada bir eksi varmış. Herhalde onu da oraya basmışlar. Ben o eksiği tekrar takayım. Sonra şuraya ve şuraya led döşemeye başlayacağız. Arkadaşlar şimdi şu cepliği sökeceğim. Oradan bağlantıyı yapacağım. Size de göstereceğim düzgünce. Şu altında 2 tane verme var. Arkadaşlar zaten önceden şuradan bir atayım bir artı buradan bir ek almışlar arkadaşlar zaten önceden. Böyle bakıyorum arkadaşlar. Aynen. Burada arkadaşlar bir önceden işlem yapılmış. Neyse bizim için önemli değil zaten. Büyük ihtimal siyahlar. Siyah kutup eksi, siyah kablo, sarı artı olarak bağlayacağız arkadaşlar. Şu çektim kablolar burada. Bunların hepsini düzgün bir şekilde arkadaşlar içeri vereceğim. Evet arkadaşlar, odakla. Şimdi çakmaklıkta arkadaşlar size artı ve eksi bulmayı göstereceğim. Şöyle arkadaşlar, en ucuz bir amatör işlerde kullanabileceğiniz bir ölçü aleti alırsanız elektronikçiden sizin için daha kolay olacak. Arkadaşlar aküde bulunan, bilmeyenler için söylüyorum.
araba aküleri doğru akımla çalışır arkadaşlar. Onun için volt kademesinden doğru akım, yani DC voltaj alıyoruz doğru akıma. Bu taraf alternatif akım. Bu tarafta işimiz yok. Şimdi 12 voltta ölçüm yapacağımız için 12 voltun bir üstünü alacağız arkadaşlar, 20 volta. Yani düşükte ölçmeyeceğiz. Şimdi şöyle siyah kom ucuna bağlı, kırmızı da volt, direnç, miliamper o uca bağlı arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Kırmızıya ortaya, sarıyı eksiye, yani sarıya, yani siyahı sarıya bağladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12 volt gösteriyor. Eğer bunun için, bunu böyle ölçtüğümüz için arkadaşlar artı eksi bulduk. Niye? Siyah eksi olduğu için eksiydi. Ama tam tersi ölçersek, kırmızıyla eksiyi, siyahla artıyı ölçersek şöyle arkadaşlar, başında eksi gösterecek. Yani kutuplar ters yönünde gösterecek arkadaşlar. Onun için böyle de bulabiliriz. LED'i değdirip de bulabiliriz arkadaşlar. Ben lehimlerken kahverengiyi artı yaptım. Eksiği mavi yaptım. Onun için değdirip de bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben size bağlantıyı göstereceğim. Eksileri, yani mavileri direkt bağlayıp birbirine hepsini bir yapıp sarıya bağlayacağız arkadaşlar. Sarı kaplayı. Artıları, yani kahverengileri de anahtar üzerinden geçireceğiz. Yani anahtarı kırmızıya bağlayacağız. Anahtarın çıkışında artılara vereceğiz. Yani üstünden devreyi tamamlayıp yakacak arkadaşlar. Bilenler çok rahat bir şekilde yapabilir. Bilmeyenler için böyle kısa bir bilgi olsun. Bilenler bu bilgisini tazelemiş olsun arkadaşlar. Şimdi bağlantıya geçiyorum. Bağlantıyı yaptım dostlar. Şöyle deneyeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel oldu. Şurada kapıları falan düzenleyeceğim. Her ihtimale karşı kaloriferin altında olduğu için yanmaz bantla, bez bantla doladım arkadaşlar. Şimdi yerleştireceğim. Anahtarı da şuralara bir yere sıkıştıracağım. Evet arkadaşlar, bitti. Şöyle açayım. Olay bu. Arkadaşlar şuraya anahtar. Bu da gayet iyi oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerden gelen istek üzerine videoları çekiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler.